Herkese Kanada'dan merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoyu çekmemizin sebebi sizlere bu zamana kadar Kanada'daki deneyimlerimden bahsetmek. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Adım Ergün Tekir, 31 yaşındayım. Şu gördüğünüz arkamdaki downtown'da yaşamaktayım. Öğrenci vizesiyle geldim, 4 sene oldu. Sonrasında bir pizzacıda iş buldum ve sürecim PR'a doğru, yani kalıcı oturuma doğru evrildi. Şu anda ne iş yapmaktayım onu da söyleyeyim. Arkamda gördüğünüz downtown'daki Fairmont Hotel'de bisiklet kiralayan bir takımın supervisor olarak çalışmaktayım. Bunun yanı sıra 4 senedir kendimi fotoğrafçılık ve video çekimi editi olarak geliştirmekteyim. Kariyerim adım adım büyümekte. Daha çok DoorDash, SkipTheDishes ve Uber Eats için food fotoğrafı yapıyorum. Yani böyle onlar yemekleri yapıyor, ben yemeklerin resimlerini çekmekteyim. Sizlere birazcık Vancouver'dan bahsetmek istiyorum. Demin dediğim gibi arkamda gördüğünüz Vancouver downtown'da yaşamaktayım. Vancouver genel olarak çok yeşil, bisiklet dostu, yaya dostu bir şehir olarak nitelendirebilirim. Açıkçası etrafımızda birçok park mevcut. Su sporları yapabilirsiniz, kayak yapabilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek birçok şeyi burada gerçekleştirebilirsiniz. Yani en yakın kayak merkezine downtown'dan 30-40 dakika civarında ulaşabiliyoruz. Hemen arkamızda Gross Mountain var. Onun dışında ilerlerde BC parklar var, camping alanları var devletin belirlediği. Çok da güzel, size çok büyük bir spot veriyorlar, böyle alan veriyorlar. Bazılarında sıcak su imkanı bile var, yani duş imkanı da var. Onun dışında birçok göl de var. Yani Vancouver'ın çevresi, açıkçası Kanada genel olarak göller ülkesi. Yani ne tarafa giderseniz gidin bir tane göl bulursunuz yani. Büyük, küçük fark etmez. İlla ki bir şelale veya göle denk geliyorsunuz. Ulaşım kısmına da birazcık değinmek istiyorum. Translink dediğimiz otobüs çoğu yere gitmekte arkadaşlar. Metro da mevcut. 4-5 tane metro var. Birçok yere gidiyor zaten böyle kesin. Bunların gitmediği yerde dediğim gibi otobüslerle gidebilirsiniz. Otobüslerin bisiklet taşıyıcısı bile var. Bir saatten sonra night bus'a dönüyor ancak dediğim gibi yani birçok yere ulaşabiliyorsunuz. Vancouver hakkındaki bir diğer güzel şey de çok kültürlü olması arkadaşlar. Yani Hintlisi var, Afganı var, Türk, yani bizler varız, Suriyelisi var. Aklınıza gelecek Çinli, ne bileyim her türlü milletten burada insan var. Hintliler biraz baskın açıkçası. Yani hoşunuza gider gitmez orasını bilemem. Şuradan dışarı çıktığınızda ne yiyeceğim diye düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Yani birçok restoran var. Yani inanın her gün bir tane denemeye kalksanız dışarıda yemekten sıkılırsınız açıkçası. Birazcık Vancouver'daki hava durumundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar genel olarak bu şekilde kapalı bir havamız var. Sonbahardan itibaren ilkbahara kadar genelde yağışlı geçiyor ve kapalı geçiyor. Güneşli gün sayısı oldukça az. Ya bizim Türkiye'deki Zonguldak, Rize, Karadeniz tarafına birazcık benziyor. Ben açıkçası Zonguldak'tan olduğum için hiç zorluk çekmiyorum. Ya bana göre burası Zonguldak'tan bir tık daha iyi diyebilirim. Çünkü çok şiddetli bir şekilde yağmış çok az oluyor. Nem oranı da gayet bize göre düşük. Yani en azından benim hissettiğim öyle, çok fazla terlemiyorum. Sonbaharı genel olarak dediğim gibi yağışlı, tam bir sonbahar yaşayabilirsiniz. Her yer ağaç zaten, yaprak dökümü kızıl bir şekilde geçiriyoruz. Kışın böyle çok soğuk olmuyor. -5 bandında, -5 + 5 bandında bir soğukluk mevcut. Kar böyle bir hafta yağarsa yağıyor, bilemedin 2 hafta kalıyor. İlkbahar çok güzel arkadaşlar. Bütün ağaçlar birden çiçek açıyor. Özellikle cherry blossom denen bir olay var. Şehrin birçok noktasında kiraz, sanırım cherry blossom dendiğine göre kiraz ağacı mevcut. İlkbahar geldiğinde belli bir dönemde bunlar hep beraber çiçek açıyor ve gerçekten çok fotoğraflık mı diyeyim, seyirlik mi diyeyim, öyle bir şölen oluşturuyor arkadaşlar. Yaz kısmına gelecek olursak arkadaşlar 25-30, bilemedin 35 arasında geçen bir sıcaklık var. Çok aşırı sıcak değil, çok aşırı soğuk da değil. Akşamları üstümüze bir ceket alsak yeterli oluyor. Yaz gerçekten burada çok güzel. Her yer yeşil zaten. Yani bunaltmadan bir yaz yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Hava durumu bu şekildeydi. Birazcık da alım gücünden bahsetmek istiyorum. Maddiyata fazla girmek istemiyordum ama en çok merak edilen konulardan bir tanesi de alım gücü. Ya işte hemen araba alabilir miyiz? Yok işte ne kadar kazanırız? Ya bütün matematik hesabı 40 saat çalışacağınız üzerinden yapılıyor. Alım gücü genel olarak çok iyi arkadaşlar bana göre. Türkiye'den gelen bir kişiye göre çok iyi. Özellikle elektronikler konusunda, yemek konusunda bana göre çok iyi noktada. Tabii ki enflasyon yok mu? Var. Ancak Türkiye ile kıyaslayamayız bile. Dediğim gibi matematik hesabı 40 saat ve üstünde çalışacağınız üzerine yapılıyor. Özellikle Türkiye'den gelen arkadaşlar haftada işte 50 saat çalışırım, 60 saat çalışırım, şöyle kazanırım, böyle kazanırım diye hayaller kurmasın diyebilirim şimdiden. Çünkü bir işletmeye başlıyorsunuz, sizi işe alıyor. Özellikle server, cashier, hani driver, bu tarz işlerde size daha az saat veriyorlar arkadaşlar. Çünkü elinde çok daha fazla adam bulundurmak istiyor. Turnover dediğimiz işten çıkma, girme, hastalanma tarzı mevzular olduğu için insanlar ellerinde çok daha fazla insan bulundurmak istiyor. Dolayısıyla herkese 5 saat, 10 saat veriyor ve bu sayede elinde çok fazla adam bulundurarak acil bir durumda hemen birisini çağırabiliyor shift'e. Biraz daha ekonomiden devam edelim. Kiralar kısmına gelelim arkadaşlar. Arkamızda gördüğünüz downtown'da 1+1 evler 2500 ile 3500 dolar arasında gidiyor.
Asgari ücretin 2500 dolar bandında olduğunu düşünürsek gerçekten çok pahalı. Downtown'un dışına çıktığımızda hemen hemen aynı evler 2000 dolar bandında veya da çok daha uzağa gidersek biraz daha aşağı indirebiliyoruz. Yani 1600-1700'e kadar gördüm ama 1400'ün altında sakın ha hayal kurmayın 1+1 evi. O da çok uzağa giderseniz, biraz kötü bir ev tutarsanız o şekilde. 2+1 evler downtown'da 4,5 ve üstü diye gidiyor yanlış bilmiyorsam. Gerçekten pahalı bir durumda yani. Konut krizi iliklerimize kadar hissediyoruz. Daha eskiden evini tutmuş olanlar için böyle sorunlar genel olarak mevcut değil. Ancak onlar için de şöyle bir durum var. Evini değiştirmek istiyorsa yani değiştiremiyor. Yıllarca o evde kalmak zorunda kalıyor. Çünkü evden çıksa 1600 dolarlık 1+1'den çıksa aynı evi hemen hemen aynı lokasyonda 3000-3500'e tutmak zorunda kalabilir. İşte bu yüzden yani genel olarak herkes kiralardan şikayetçi. Araba almak kolay mı sorusu, yani Türkiye'den de çok soran oluyor. Buraya yeni gelen de soruyor. Ya arkadaşlar biraz çalışıp kredi skorunuzu yükselttikten sonra araç almamanız için bir sebep yok. Ancak burada sizin bu aracı ödeyebiliyor olmanız gerekiyor. Çünkü sigortasını, yakıtını ve aracın aylık ödemesini düşünürsek gerçekten zor durumda kalabilirsiniz. Hesabınızı, kitabınızı iyi yapmanız gerekiyor ama onun dışında araç almamanız için hani bir engel yok tabii ki de. Biraz da Vancouver'daki sosyal hayattan, gece hayatından bahsedeyim. Arkadaşlar sosyal hayat birazcık size kalmış. Hemen buraya gelip çok fazla çalışıyorsanız, dışarı çıkmaya vaktiniz yoksa açıkçası sosyal hayat pek olmuyor. Ödemeleriniz çoksa, daha az bir parayla geldiyseniz gerçekten hep çalışıyorsunuz. Birazcık da size kalmış dediğim gibi. Çok çabuk arkadaş edinebiliyorsanız, hep dışarıda birileriyle buluşuyorsanız, yani mekana gitmek zorunda değilsiniz. Her yer park. Burada daha çok genelde dışarıda outdoor activity yapılıyor. Sosyalleşebilirsiniz, dışarı çıkabilirsiniz, arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz, etkinlikler yapabilirsiniz. Genel olarak kapalı bir kutuysanız, hemen hemen arkadaş edinemiyorsanız birileriyle veya burada hiç tanıdığınız yoksa sizin için zorlu geçebilir bu süreçler. Birazcık da gece hayatından bahsetmek istiyorum. Vancouver dolu dolu gece hayatı yaşayan bir yer değil. Ancak cuma cumartesi takılmak isterseniz birçok mekan hemen hemen dolu. Sizi mutlu edecektir diye düşünüyorum. Ama bir yerden sonra insanlar şunu düşünüyor. Hep aynı mekanlara gidiyoruz gibi düşünmeye başlıyor. Genel çerçeveden bakarsak birçok kitleye hitap edecek restoran, bar olduğu gibi gece hayatında da mekanlar mevcut. İşte pub olur, gece kulübü olur, bar olur, disco olur, striptease club olur. Yani aklınıza ne gelirse burada mevcut. Yeraltı tarzı işler de var. Yani siz ne kadar ileri gitmek istiyorsanız burada o kadar ilerisi bence mevcut. Vancouver'ın güzel kısımlarından bahsettik. Şimdi birazcık da bana göre sıkıntılı gördüğüm taraflarından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar birincisi homeless seviyesi çok yüksek. Özellikle bir bölge var East Hastings diye. O tarafa giderseniz yani başınıza bir şey de gelebilir. Gelmeme ihtimali çok yüksek ama gelme ihtimali de yok değil arkadaşlar. Polisi bile bıçaklandığı oluyor. Homeless'lar genel olarak dışarıda bıraktığınız bir şeyi çok rahat bir şekilde çalıyor. Hırsızlık burada yani çok kolay. Yani kimse bir şey diyemiyor, yapamıyor genelde. Mesela bisikletinizi bir bağlarsanız dışarı bir saat sonra gitmiş olabilir. Bu çok yaygın bir durum. Homeless'lar genel olarak otobüslerde, trenlerde size sıkıntı çıkartabilir. Yani ne gibi sıkıntı? Size saldırmaz ancak gelir yalnız oturur. Abidik gubidik hareketler yapar. Böyle kokar yani. Onun yanında olmak istemezsiniz. Onun sizin etrafınızda olmasını istemezsiniz. Dışarıda karşıdan gece vakti gelse ürperebilirsiniz. Arkanızdan bir ses gelse bir bakmak, kontrol etme ihtiyacı duyabilirsiniz. Yani homeless kısmı bu şekilde arkadaşlar. Bir diğer can sıkan mevzu da okullar açıkçası. Buraya öğrenci vizesiyle gelmek isteyenler, kalıcı oturum almak isteyip de hani öğrenciliği bir basamak olarak kullanmak isteyenler. Bu arkadaşlar için okulları ciddiye almanızı tavsiye ediyorum. En azından hani şöyle düşünmeyin. Hem çalışırım hem okurum, bu süreç rahat geçer diye düşünmeyin. Çünkü okullar sizi bunaltacak arkadaşlar. Size her hafta ödev veriyor. Sizin derse katılmanızı çok sıkı takip ediyor. Sürekli bir sınav var ve ödevler gerçekten zor. Dil sıkıntısı yaşıyoruz ilk geldiğimizde. Ne kadar dilimiz iyi de olsa kimilerimizin bir sıkıntı yaşanıyor burada ilk başta. Yani demem o ki okulu biraz ciddiye alın. En dandik merdiven altına bile gitseniz sizi gerçekten çok sıkacaklar arkadaşlar. Bir diğer konuya gelirsek de oturum konusu. Oturum almak şu anda bayağı bir zorlaştı. Önceden de doğru ama bu kadar değildi. Ancak tabii ki bu oturum alamayacağınız anlamına gelmiyor. Bir sürü oturum alma yöntemi mevcut şu anda. Bunlardan en bilineni, halk arasında en bilineni sponsorluk dediğimiz bir işverenin size iş teklifi vermesi şeklinde oluyor. Benim de oturum aldığım süreç bu şekilde gerçekleşti. İlk geldiğimde burada bir pizzacıda bulaşıkçı ve şoför olarak iş buldum. Sonrasında kasiyerlik shifti vardı, onu da aldım. Daha sonra shift manager'ı yani shift'in lideri olarak pozisyonum değişti. Tabi arada daha çok para kazanmak için bir kasiyer işte shift'ini bıraktığında onu da aldım, yeri geldi. Driver'ı da aldım. Daha sonrasında da o dükkanın store manager'lığı dediğimiz hani genel olarak dükkanın müdürlüğünü üstlendim. Orada da bir buçuk seneye yakın çalıştım. Daha sonra o pizzacıdaki belli bir dönem experience dediğimiz deneyim, Kanada'daki iş tecrübemle beraber oturumuma başvurdum. Oturum süreci benim için 2,5 sene sürdü. Biraz sancılı bir süreç arkadaşlar. Çünkü sürekli ödeme yapıyorsunuz ve meblağlar gerçekten çok yüksek. Sürekli bir bekliyorsunuz, dosyayı içeri atıyorsunuz, bir cevap yok, kontrol edebileceğiniz, sorabileceğiniz hiçbir kanal yok. Sadece size bir işte şunu gönder, işte ne bileyim şunu tamamla, şu geldi gibisinden belli aralıklarla dönütler alıyorsunuz veya belgeyi alıyorsunuz ama onun dışında bunu sorgulayabileceğiniz bir kanal gerçekten
gerçekten yok ve çok sıkıcı ve bunaltıcı bir durum. Oturum sürecinde birçok faktör var arkadaşlar. Sizin yaşınız, eğitim durumunuz, evlilik durumunuz, çocuğunuz varsa o bile, Türkiye'deki tecrübeleriniz ya da buradaki tecrübeniz. Yani bir sürü faktör var. Bunların toplamından bir puan alıyorsunuz ve bu puanı aldıktan sonra bir havuza giriyorsunuz. Devlet belli aralıklarla çekiliş yapmakta. Ve yapılan çekilişte puanınız eşleştiyse devlet size davetiye gönderiyor. Şu evrakları tamamla getir diye. O evrakları da verdikten sonra belli bir süre bir bekleme sürecine giriyorsunuz. Sizin dosyanız işlensin diye. Processing time yani işlem süresi gerçekten çok yavaş. Şu anda eşimin bile işlem süresi yani 2 aydır sadece biyometrik parasını ödedik. 2 aydır biyometrik request. Hani bize artık gelin biyometrinizi verin, randevu alın. Bu bilgiyi sadece beklememiz 2 aydır bekliyoruz. Ne zaman isteyecekler belli de değil açıkçası. Günün sonunda aylarca süren bir süreç. Bazıları için yıllarca süren bir süreç. Havuzdan çıkamama mevzusu da var. Yani puanınız var, belli puanınız var. Ancak çekiliş yapılmasına rağmen belli sayıda çekiliş yapılıyor. Puan bir türlü oraya erişmiyor, düşmüyor ve yenilik katılanlar belki daha yüksek. O yüzden yıllarca, aylarca bekleyenler de mevcut. PR süreci bu şekilde sıkıntılı. PR kısmını bir kenara bırakalım ama dediğim gibi birçok PR alma yöntemi var. Geldiğinizin ertesi günü de PR alabilirsiniz. Yani sakın ha böyle PR alamayacağım gibi düşüncelere kapılmayın. Ancak havadan da PR alamazsınız. Bunun da bilgisini vereyim. Şimdi bunu bir kenara bırakalım ve iş konusundan bahsedeyim. Arkadaşlar ev bulmak ve iş bulmak burada cidden bir mesele. Özellikle yeni gelenlerin Kanada'daki bir tecrübesi, referansı olmadığı için iş bulmakta, ev bulmakta da bayağı zorlanıyor. İş bulma konusunda en dandik bir kafeye, bir fast food zincirine de gitseniz sizde bir mülakat yapılacak. İşte bu konuda İngilizcenizi ölçüyorlar, daha önceki deneyimlerinizi ölçüyorlar ya da işte çalışma izni mevzusu. Yani insanların 20 saatlik çalışma izni var ama onları part time oldukları için veya her an gidici olabildikleri için İnsanlar işe almak istemiyor olabilir. İş bulma kısmı dediğim gibi genel olarak biraz size kalmış, biraz şansınıza kalmış, biraz da tecrübenize kalmış. Birazcık yırtmanız gerekiyor öyle söyleyeyim. Ancak ev bulma konusuna gelirsek biraz cebinizdeki bütçeye bakıyorlar ama ev bulurken bile sizden referansınızı istiyorlar. Kredi skorunuzu istiyorlar. Banka dokümanınızı istiyorlar. Bir önceki evden referansınızı istiyorlar. İşte şimdi yeni gelen insanlarda bir önceki bir ev durumu olmadığı için Kanada'da referans göstermekte zorlanıyorlar. Cebindeki parasını gösterse bile daha iyi bir aday varsa evi tabii ki de ev sahibi ona kiralıyor. Yani siz de olsanız açıkçası güvenilir olana kiralırsınız. İşte bu sebeplerden ötürü yeni gelen arkadaşlarımız hemen ev bulmakta zorlanabiliyorlar. Ama bu demek değildir ki ev bulamayacaksınız. Şansınız yaver gider iyi bir ev sahibine denk gelirsiniz. Size evi verebilir. Veyahut da şöyle sıkıntılar da oluyor açıkçası. Ev mesela $2500 ancak size $2700-3000 dolara kiralamak istiyor olabilirler. Başka bir ev bulamama korkusuyla beraber o ilk bulduğunuz eve birazcık atlıyorsunuz. İnanın bu durumu ben de yaşadım. Ben de ilk evimi ararken yani ilk önüme çıkana yani bana ev vermedikleri için ilk önüme çıkana birazcık mecbur kalmak zorunda kaldım diyeyim. Birçok evden red yedim. Başkalarına verdiler başvurduğum evleri. Bu tarz şeyler oluyor. Hazır olmanızda fayda var. Hava bayağı karardı. Kameram şu anda karanlık mı çekiyor bilmiyorum ama yavaş yavaş videoyu kapatayım. Umarım bu anlattıklarım, benim tecrübelerim sizlere Kanada hakkında birkaç ışık yakmıştır, fikir vermiştir. Videoya sığdıramadığım, aklınıza takılan başka bir konu olursa lütfen bana sormaktan çekinmeyin. Instagram olur, başka bir kanal olur. Bana her türlü mesaj atabilirsiniz. Yoğunluktan dolayı hemen cevap veremeyebilirim ama illaki cevap vereceğimdir. Kendinize iyi bakın. Umarım hayat sizi istediğiniz noktalara getirir. Kanada'ya gelmek isteyen arkadaşlar varsa umarım buraya gelir ve mutlu bir şekilde hayatınıza devam edebilirsiniz. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.